Kumaşımı ikiye katladım. Daha önce kestiğim kemeri ayırdım. Bu kısmı daha sonra kullanacağımız için kemer olarak şimdilik onu ayırıyorum. 90 santim uzunluğundaki kumaşımı ikiye katlıyorum. Kumaşın kaymaması için katladığım kumaşı belirli yerlerinden toplu iğne ile iğneliyorum. Siz bu işlemi yapmayabilirsiniz eğer kumaşınız kaymayan bir kumaşsa. Benim kumaşım payetli bir kumaş, ince bir kumaş ve oldukça kayan bir kumaş. Bu yüzden ben iğnelemeyi seçiyorum. İğneleme işlemi bittikten sonra bel ölçümüzü alıyoruz ve bu bel ölçüsüne göre ayarlamayı yapacağız. Bel ölçümüzü 4'e bölüyoruz ve kumaşımızı bu şekilde ikiye katlıyoruz. En dışta kalan ve işaretle belirttiğim bu kısımlar eteğin bel kısmı olacak. İşaretli gördüğünüz geniş olan yerlerde eteğin etek ucu kısmı olacak. Şimdi katlamayı yaptıktan sonra bel ölçümüze göre o dar kısımları ayarlamayı yapacağız. Mesela benim belim 72 santimetre. 72'yi 4'e bölüyoruz. 18 santimetre. Birer santimetre dikiş payını düşünerek 19 santimetreden ayarlamayı yapacağız. Bu elimle gösterdiğim kısımlar 19 santimetre olacak. Yani bu şekilde katlama işlemini yaparak eteğimizi kesime hazır hale getiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus bel ölçümüzü 4'e bölüp birer santimetre dikiş paylarını da ekleyerek ayarlama yapmamız. İşte bu dar kısım belimizi 4'e böldüğümüzdeki artı 1 santimetre dikiş payıyla birlikte aldığımız ölçüdür. Bu iki taraflı dar kısımda aynı ölçüde olacak. Mesela beliniz daha ince ise bu sefer katlamayı bu şekilde daraltarak yapacaksınız. Yani o dışta kalan kısımlar daha dar olacak. Tabii bu sefer etek uçlarınız, bu gösterdiğim yerler daha geniş olacak. Aslında başka bir deyişle bu etek kilolu bayanlarda daha çok çan etek gibi, zayıf bayanlarda ise daha geniş yani evaze etek gibi duruyor. Tam tersi beliniz daha kalınsa bu sefer katlamayı bu şekilde yani dışta kalan kısımlar daha geniş olacak şekilde katlayacaksınız gösterdiğim yerleri. Bu durumda da etek uçları daha dar olacak. Bu iki parça olan kısım eteğimizin arka kısmı olacak. Elimle gösterdiğim kısma gizli fermuar olacak. Ve etek uçlarında kenarlarda sarkma olmaması için bu gösterdiğim yerlerden verev şeklinde keseceğiz. Bu da eteğimizin ön parçası. İğnelerini çıkardıktan sonra aynı şekilde eteğin etek uçları kısmından verev şeklinde keseceğiz. Birazdan onu da göstereceğim.
Bu etek ucunda gösterdiğim yerleri verev şeklinde kesiyoruz. Böylece kenarlarda, etek kenarlarında sarkma olmuyor. Eteğimi ikiye katladıktan sonra kaymaması için kenarlarından iğneliyorum. Çünkü birazdan bel oyuntusu da keseceğim. Bu arada size pullu ve payetli kumaşları nasıl diktiğimle ilgili bilgi vermek istiyorum biraz. Çünkü bu soru çok geliyor, pullu kumaşları nasıl dikiyorsunuz diye. Ben pullu kumaşları daha çok 13 numaralı, Singer'in 13 numaralı iğnesiyle dikiyorum. Çünkü bundan daha ince, yani 9 ve 11 ile dikerseniz iğnenizin kırılma riski var. Bu yüzden 13 numara en güzeli. Belin daha düzgün durması için etek ucuna doğru 2-3 santimetrelik bir oyuntu kesiyorum. Etek ortasından etek uzunluğunu belirleyip bu ölçümü yaptıktan sonra aynı şekilde kenara doğru ölçüyü belirliyorum ve eteğin o kesilecek verevin ne kadar olduğunu belirlemiş oluyorum bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra eteğin ön parçası dikime hazır hale gelmiş oluyor. Bu kolay etek dikimi ile ilgili, yani 3 parçalı kolay etek dikimi ile evaze etek, çan etek gibi modelleri yapmış oluyorsunuz aslında. Gelelim arka parçaya. Bu parçada da yine kaymaması için iki yerden iğneledim. Sonra bel oyuntusunu yine burada da aynı şekilde 2-3 santimlik derinlikle veriyorum. Bel oyuntumuzu belirledikten sonra yine ön parçada yaptığımız gibi bu arka parçada da etek uzunluğunu belirledik. Zaten ön parçayla aynı uzunlukta etek uzunluğumuz. Belden etek ucuna kadar etek uzunluğumuzu işaretleyip bu şekilde verevimizi nereden keseceğimizi belirlemiş oluyoruz. Bu verev yanlardaki sarkmayı engelliyor. Ön parçada da aynı işlemi yapmıştık, hatırlıyorsanız. Ve arka parçamızın da her türlü kesim işlemi bitti. Dikime hazır halde. Ben önce gizli fermuarını dikiyorum. Gizli fermuarı diktikten sonra etek ucuna doğru dikimi yapıp diğer kalan kısımları da dikerek eteğimizin kemerini takıyorum ve eteğimiz hazır. Burada amaç daha çok eteğin nasıl kesildiği ile ilgiliydi. Eğer videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoma beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sevgiler.